Merhabalar. Bugünkü YouTube yayınımızda daha önce duyurduğum gibi Amerika'da eğitim imkanlarını konuşacağız. Son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye'de eğitim konusunda büyük sorunlar yaşanıyor. Özellikle Türkiye'de. Ya anne babalar çocuklarını yurt dışında eğitime göndermek istiyorlar ya da gençler, gerek lisedeki gençler hatta ortaokuldakiler bile yurt dışında okumak için fırsatlar kolluyorlar. Bunun için Avrupa'yı seçenler var, Amerika'yı seçenler var. Amerika elbette ki eğitim almak isteyenlerin hem üniversite eğitimi hem de üniversite sonrası eğitim almak isteyenlerin dünyadaki en çok tercih ettikleri ülkelerden bir tanesi. Dünyanın en iyi üniversiteleri elbette ki Amerika'da. Harvard'dan Stanford'a, oradan Virginia Tech'e, oradan Yale'e kadar biliyorsunuz dünyaca ünlü üniversiteler var ve buradan okuyanlar önemli yerlere geliyorlar. Kimisi ülkesine dönüyor, ülkesinde yine buradan aldığı eğitimle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi bizi Türkiye'den, Kanada'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan seyredenler var. Onların acaba Amerika'da eğitimle alakalı nasıl imkanlar var diye soruyorlar. Bana gelen bir sürü soru var. Bu soruları da önüme aldım. Şimdi yayınıma bir eğitimci alıyorum. Onunla beraber Türkiye'den ya da Avrupa'nın ya da dünyanın değişik yerlerinden, hatta Amerika'dan lise eğitimini almışların üniversiteye nasıl gireceklerini, hangi imkanlarla karşı karşıya kalacaklarını, üniversite ne kadar para ödemeleri gerekiyor, burs imkanları nedir gibi konuları beraberce konuşacağız. Lütfen bu arada öncelikle bu YouTube kanalımızı bir beğenirseniz, beğen tuşuna basarsanız ve üye olursanız çok çok seviniriz. Sonrasında da gelecek sorularınızı lütfen yorumlara yazın. Çünkü ekstradan fazla ve farklı sorular gelirse belki bir program daha yaparız. Şimdi Emin Bey yayın alıyorum. Emin Bey merhabalar. Merhabalar Metin Bey, nasılsınız? Çok teşekkürler. Benim Amerika'ya ilk geldiğim zamanlarda tanıştığım eğitimcilerden bir tanesisiniz. Benim için de hayatımda çok önemli bir yeriniz var. Çünkü benim oğlumun da üniversiteye hazırlanma sürecinde ona mentörlük yaptınız, yardımcı oldunuz. Bir kez daha buradan da size teşekkür etmek istiyorum. Çok kısaca hemen sizden bahsedeyim. Texas'tan bağlanıyorsunuz. Eğitim hayatına devam ediyorsunuz. Birkaç cümleyle şu anda tam olarak ne yaptığınızı bize söylerseniz sonra da hemen sorulara geçeceğim. Tabii ki. Texas'ta, Houston'da yaşıyorum dediğiniz gibi. Uzun süredir Amerika'da yaşıyorum. 2001'den beri Amerika'dayım. Bu sene işte 23-24. senem olacak. Üniversiteden mezun olduktan sonra üniversiteye buraya yüksek lisans amaçlı gelmiştim. Yüksek lisansımı bitirdikten sonra da burada iş hayatıma devam ediyorum. Eğitimciyim. Buradaki bir devlet okul sisteminde eğitim idarecisi olarak çalışıyorum. Pekala. Şimdi birkaç parçaya bölmek istiyorum konuşmamızı. Bunlardan bir tanesi Amerika'da lise eğitimi alan gençlerin üniversiteye girerken karşılaştıkları mevzular ve bunları aşmaları için ne yapmaları gerekiyor? Biraz böyle kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Sonrasında çoğunlukla Türkiye'den izleyicilerimiz var. Onlar hem gençler Amerika'da okumak için ne yapabilirler ya da anne babalar kendi çocuklarını Amerika'da eğitim aldırabilmek için ellerinde imkanlar nasıl olabilir? Onlardan konuşmak istiyorum. Şimdi Amerika'ya bakarsak, Amerika'da lise eğitimini bitirdiğinde Türkiye'deki gibi bir tane imtihana girip aldığınız puandan sonra hop üniversiteye yerleşebiliyor musunuz? Süreç nasıl burada? Evet, güzel bir soruyla başladık Metin Bey. Teşekkür ediyorum. Öncelikle buradaki siz de hani tecrübe ettiğiniz üzere kendi çocuklarınız üzerinden üniversiteye eğitim yani giriş olarak üniversite eğitim sistemi Türkiye'den çok çok farklı. Az önce söylediğiniz gibi tek bir sınava bağlı değil. Daha holistik dediğimiz, daha böyle öğrencinin lise hayatında aldığı derslerden tutun da yaptığı extracurricular dediğimiz yani eğitim dışı faaliyetlerin de içinde bulunduğu, liderlik aktivitelerinin içinde bulunduğu çok böyle bütüncül bir sanki bir iş başvurusu yapıyormuşçasına öğrencilerin buradaki üniversiteye başvuruları o şekilde oluyor ve değişik olarak üniversiteye siz başvuruyorsunuz. Yani hangi üniversiteye gitmek istiyorsanız individual olarak o üniversitelere tek tek başvuruda bulunuyorsunuz ve o başvurudaki kriterlerin dediğim gibi sadece bir sınava göre değil. Onu hızlıca bir anlatayım isterseniz. Buradaki üniversite kabul şartlarının en büyük az önce saydığım gibi birçok fazla etken var. Bunların tabii ki en önemlisi lise hayatındaki aldığınız dersler ve bu derslerden aldığınız notlar. Yani ne kadar başarılı olduğunuz. Yani genel not ortalaması diyoruz biz burada, GPA diye geçiyor. Hani lise hayatı boyunuzda çok önemli bir şey arz ediyor ve aldığınız dersler yani transkriptinizde aldığınız derslerde ne kadar kaliteli dersler ya da ne kadar üniversiteye sizi hazırlayan dersler aldıysanız üniversiteye başvurularda sizin kabul almanızda bu önemli bir etken oluyor. Ayrıca Türkiye'deki bizim eski sınav sistemine göre benzemeyen daha çok çünkü Türkiye'deki sınav sistemi öğrencileri yerleştirmek amaçlı. Yani hani o yüzden çok zor olabiliyor o test, o sınavlar.
yerleştirme amaçlı yapıldığı için bizim burada Amerika'da SAT veya ACT dediğimiz iki ayrı sınav sistemi var. Bunlar daha çok öğrencilerin aptitude yani bireysel bilgi ve becerilerini ölçen testler ve öyle öğrenci yerleştirme amaçlı olmadığı için sadece öğrencinin seviyesini ölçmek amaçlı olduğu için böyle çok muazzam zor sınav değiller. Dolayısıyla bu sınavdan full çeken yüzlerce öğrenci oluyor her sene ve bir ayrı güzelliği de bu sınavın sadece senede bir defa verilmiyor bu test. En az minimum senede 6 defa verilebiliyor ve sadece 12. sınıfta değil öğrenciler bunu 11. sınıfta da 10. sınıftayken de alabiliyorlar. Dediğim gibi öyle bir Türkiye ile kıyasladığımızda yani sınava endeksli olmayan bir üniversiteye kabul sistemi var. Bunun haricinde lisede aldığınız dersler, bu derslerden aldığınız notlar, SAT skorunuz ya da ACT skorunuz ve bunun yanında dediğim gibi eğitim dışı extracurricular aktivitelerde bulunduğunuz o club faaliyetleri olsun, ondan sonra liderlik aktiviteleri olsun böyle bir portfolyo oluşturuyorsunuz. O portfolyoyla beraber ve ayrıca size çoğu üniversite başvurusunda sizden bir değişik konularda kompozisyon yazmanızı da istiyor. O kompozisyon yazmanızı hem sizin yazma becerinizi ölçmek istiyorlar hem de konuyla alakalı dünyaya bakış açınızı, nasıl dünyadaki değişik çevresel ya da insani sorunlara nasıl bir yaklaşım amacınız yani sizin hani background'unuzu ölçmeye çalışan kompozisyonlar yazmayı istiyor ve öğrenciler bu kompozisyonları yazıyorlar. Bunları üniversitelere gönderiyorlar. Üniversitelerdeki bu admission officer dediğimiz yani kabul eden üniversite yetkilileri de bütün bunları değerlendirerek öğrencileri kabul ediyorlar ya da kabul etmiyorlar. Şöyle bir şey duymuştum Emin Bey. Siz bir tane kompozisyon yazıyorsunuz. Kendinizle alakalı yaptığınız işler, yeteneklerinizden bahsediyorsunuz. Sonra da bazı referans isimler ya siz veriyorsunuz ya da okuldan oluyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. O üniversite eğer o öğrenci okulunu almayı gözüne kestirdiyse double checkler yapıyor. Gidiyor arkadaşlarına soruyor. Gerçekten bunları yaptı mı? Ya da gidip okuldan bazı öğretmenleri soruyor. Böyle bir şey var mı? Evet. Bunu ben hani kriteryaları sayarken söylemeyi unuttum. Aslında kriteryalardan bir tanesi de referans mektubu istiyorlar okullar. Bu referans mektubundan daha çok öğrencilerin üniversitedeki counselor dediğimiz psikolojik danışman ya da üniversiteyi hazırlayan rehberlerinden istiyorlar ya da öğretmenlerinden istiyorlar. Dolayısıyla yani bunu azaltır mıyız? Yani Amerika'da liselerde bu counselor'lar sadece öğrencileri üniversiteye hazırlamak için mi varlar? Kim onlar? İki tür counselor'lar var okullarda. Bir işte bu college counselor dediğimiz çocukları üniversiteye hazırlamaya yönelik counselor'lar. Bir de behavioral counselor'lar dediğimiz yani değişik çocukların psikolojik ya da sosyal problemleri oldukları zaman bu counselor'ları, psikologlara gittikleri iki tarz counselor var. Ama bizim şu anda konuştuğumuz counselor, college counselor dediğimiz çocuklara üniversitelere başvurularında yardımcı olan, rehberlik eden okul yetkilileri olmuş oluyor. Anladım. Şimdi burada hemen bir yakında komşumuz var. Onun ortaokul yaşında bir kızı varmış. Amerika'ya gelmiş Türkiye'den. Normal devlet okuluna kayıt yaptırırken böyle laf arasında kızım aynı zamanda cello da çalıyor demiş. Normalde tamam okulda ya Türkiye'de öğrenmiş bir şekilde çalıyormuş. Oraya da yani bir kenarda not olsun diye söyleyeyim demiş. Sonra o kadar büyük ilgi göstermişler ki bir aylığına tekrar yurt dışına gitmek durumunda kalmış. O arada diyor beni her gün aradılar. Çocuğunuzu ne zaman getirip okula teslim edeceksiniz diye. Böyle özel yeteneği olan çocuklara Amerika'daki okullarda büyük ilgi var diyor. Belki bundan da altını biraz çizmemiz gerekebilir. Yani buradaki yani aslında böyle liseler yani high school dediğimiz liseler aslında böyle mini üniversiteler gibi yani 2000-3000 nüfuslu liseler var ve bunların çok değişik organizasyonları var. Az önce bahsettiğim gibi club faaliyetleri gibi ya da böyle çok büyük bir müzik bandleri oluyor, orkestraları oluyor. Dolayısıyla orkestraların az önce dediğiniz gibi hani o cello çalan bir elemanları olmayabilir ya da onlar için çok güzel bir potansiyel olmuş olabilir. Evet. Onun gibi. Ya da böyle futbol maçlarına gittiğiniz zaman böyle görürsünüz 50 kişilik 60 kişilik böyle büyük bir bandleri oluyorlar. Ve bu güzel bir kültür var yani hani Amerika'da. Sadece okullar çocuklar hani bilgi eğitim almak değil sosyal faaliyetlerde de ciddi manada sosyal ve spor aktivitelerini yaptıkları bir aslında sosyal bir organizasyon diyebiliriz buradaki okullar için. Peki o zaman şimdi Türkiye'den Amerika'daki bir üniversiteye kaydolma mevzusuna geçerken tam bu konudan bağlayarak geçelim. Diyelim ki Türkiye'de bir tane öğrencinin çok büyük bir kabiliyeti var. Yani çok standartlar üzerinde basketbol oynuyor. Ya da böyle çok iyi bir enstrüman çalıyor. Onun tam bulunduğu yerden diyelim ki İstanbul'dan ya da İzmir'den ya da Ankara'dan ya da Kars'tan ya da Sinop'tan Amerika'daki okullarla yazışıp buralardan kabul alma ihtimali var mı?
Tabii ki, tabii ki. Yani öncelikle hani şey söyleyeyim, hani pembe bir tablo çizmek istemiyorum en başta. Yani hani Amerika'dayken Amerika'yı lisede okuyup Amerika'daki üniversitelere gitmek tabii ki çok kolay. Ama Türkiye'de veya da dünyanın herhangi bir yerinde liseyi okuyorsanız Amerika'ya gelmek o kadar kolay değil. Hı hı. Yani biraz extraordinary, biraz olağan dışı dediğiniz gibi yetenekleriniz olması lazım. Bu akademik yetenekler de olabilir. Yani çok yani üstün zekalı olmanıza gerek yok ama çok başarılı bir öğrenci olabilirsiniz. Bunun vesilesiyle gelebilirsiniz Amerika'ya ya da dediğiniz gibi basketboldur, futboldur, böyle bir spor, yüzmedir, bir spor faaliyetinde çok olağan dışı bir yeteneğiniz vardır. Onunla burslu olarak gelebilirsiniz ya da bir müzik aleti de çalıyor olabilirsiniz. O şekilde gelinebilir. Ama dediğim gibi yani hani gelmek için yani Türkiye'den ya da dünyanın herhangi bir yerinden hani gelmek için değişik başka şartları da sağlamanız gerekiyor. İngilizce bunlardan bir tanesi. İngilizce yeterliliğini sağlamanız gerekiyor. Ondan sonra dediğim gibi yani hani akademik olarak burada kabul aldığınız üniversiteyi bitirebileceğinizi yani okuyabileceğinize dair sizi kabul eden görevlilerin ikna olmuş olması gerekiyor yani. Aslında çok önemli bir şey söylediniz. Öyle Türkiye'den doğru Amerika'daki bir üniversiteye girebilme imkanı var. Ama Amerika'daki üniversite de eğer dünyanın değişik yerlerinden, Türkiye'den ya da Singapur'dan veya Japonya'dan veya Arjantin'den bir öğrenci alacaksa gerçekten istediği standartlarda hem kendisini yani o gelen kişiyi hem de okulunu yukarıya doğru taşıyacak bir standart arıyordur diye ben anlıyorum şu anda bundan. Yani buradaki üniversitelerin mesela graduation rate yani mezuniyet oranları onlar için ciddi bir önemli bir gösterge. Önemli bir KPI indeks diyoruz biz burada. Yani o yüksek hani üniversite mezuni oranı yüksek olan üniversiteler daha başarılı oluyorlar. Yani hani ben bir eğer üniversiteysem bana gelen öğrencilerin benden mezun olmalarını isterim. Yarıda bırakmalarını istemem. Çünkü bu dropout dediğimiz yani üniversiteyi yarıda bırakma hadisesi Amerika'da ciddi bir sorun. Dolayısıyla üniversiteler bu sorunla ciddi manada uğraşıyorlar. Yani üzerine gidiyorlar. Dolayısıyla yani Amerika'dan olsun ya da dünyanın herhangi bir yerinden olsun kabul ederken öğrenciyi ilk baktıkları şey bu öğrenci benim okula geldiği zaman survive edebilir mi? Yani benim eğitim müfredatımın altından kalkabilir mi? O soruya cevap arar aslında. Bunu checkmark attıktan sonra evet bu öğrenci benim okuluma ekstra ne katar? Benim hani okulumun çeşitliliğine, diversity'sine artı değer katar mı diye düşünüyor ve ona göre kabul ya da kabul vermeme değerlendirmeler oluyor. Tamam diyelim ki akademik olarak çok başarılısınız. Sabancı Üniversitesi'nde okuyorsunuz. İyi bir şeyiniz var, dereceniz var. Burada master yapmak istiyorsunuz ya da bir fen lisesinde okuyorsunuz. Gerçi Türkiye'de şimdi fen liseleri, sosyal liseleri falan bunlar da çok değerlerini düşürdüler ama diyelim ki iyi bir okulda okuyorsunuz Türkiye'de. İyi de bir akademik sonucunuz var. Amerika'daki de bir üniversiteye gelmek istiyorsunuz. Bir de bunun için çok paranız olması gerekiyor mu? Evet işte bu şeye bağlı yani nasıl kabul aldığınıza bağlı. Az önce mesela az önceki örnekten vereyim hatta böyle size daha canlı bir örnek vermiş olayım. Türkiye'den geçen sene İpar Kurtan adında geçen bir belgesel izlemiştim bu Amerika'da orada görmüştüm. Bizim Türkiye'den Fenerbahçe'de voleybol oynayan genç bir kızımız liseye gidiyordu geçen seneye kadar. Stanford'dan tam burslu kabul aldı ve Stanford şu an üniversite onun belgeselini yaptı geçen işte hani böyle ve şu anda da buradaki college ben o belgesel YouTube'da var mı belgesel? YouTube'da bulabilirsiniz. Tamam. Çok onun linkini de aşağıya koyalım da ben sevdim hem de seyircilerimiz de takip etsin. Yani işte bu hem akademik olarak çok başarılı bir kızımız. Türkiye'de tam olarak hangi liseye şu anda çıkartamıyorum. Üsküdar Amerikan olabilir ya da başka bir üniversite olabilir. Başka bir lise olabilir. Ve Stanford'da hem akademik olarak çok başarılı. Stanford az önce de siz de söylediniz. Amerika'nın belki ilk 5 üniversitesinden birisidir. Kaliforniya, San Francisco çevresinde bir üniversite. Özel bir üniversite. Ve orada da aynı zamanda voleybol kariyerine devam ediyor. Hani Fenerbahçe'nin genç voleybolcusu. Eğer öyle hani extraordinary yetenekleriniz, kabiliyetiniz varsa tam burslu gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla uçak biletinize kadar yani üniversite karşılayabiliyor. Ama diyelim ki tam burs alabilecek durumda değilsiniz. O zaman ne kadar ödemesi gerekiyor? İşte yurt dışından gelince o zaman onlar international dediğimiz yani uluslararası öğrenci kategorisine geliyor. O zaman bayağı bir yüklü miktarda ödeyebiliyor ve bu gittiği üniversiteyle alakalı. Az önceki bahsettiğimiz gibi yani Ivy League gibi yani çok top üniversitelere gidiyorsa yani bu okulların yıllık ortalaması minimum $50,000 civarında. Okulundan okuluna değişiyor yani. Bu sadece tabii ki bu sadece okula vereceğiniz para.
Yani cost of attendance dediğimiz, yani hani bütün masrafların içerisinde olduğu, hani barınma, yemek, kitaplar falan 80 bin doları bulur yıllık bu kaliteli üniversiteler. Evet. 4 yıl okusanız 300 bin, 350 bin dolar arasında böyle kaliteli bir üniversite, ya da biraz daha diyelim ki orta seviyede bir üniversitede bile gene 200-250 bin dolardan aşağıya herhalde 4 yıllık eğitimin maliyeti yoktur, değil mi? Yani herhangi bir burs almıyorsanız, ama genelde üniversitelerde Amerika'da çok ciddi financial aid dedim. Yani üniversitenin hani kabul ofisleri oluyor. Ayrıyeten hani admission ofis dediğimiz, bir de ayrıyeten financial aid dediğimiz çocuklara finansal olarak, öğrencilere finansal olarak yardımda bulunan ofisleri var. Ve bunlar öğrencinin durumuna göre ciddi manada yani burs verebiliyorlar, loan verebiliyorlar, yani borç, yani Türkiye'deki kredi gibi borç verebiliyorlar ya da grant bulabiliyorlar. Aslında öğrenciler hani burada okumaya kafaya taktıklarında bir şekilde o finansal yardımı da alabiliyorlar. Evet, Amerika'daki öğrenciler için de geçerli. Yani Amerika'da eğer iyi bir burs alamazsan bir üniversiteden, sen de gidip gene yıllık 40 bin, 50 bin, 30 bin neyse ödeme yapman gerekiyor. Evet. Yani isterseniz çok ufak bir anekdot da anlatayım. Virginia'da kalırken yıllarımda, orada gene Türkiye'den yeni gelmiş gene bir kız bir öğrencim vardı, mentorluk yaptığım. William and Mary var üniversite, güzel bir üniversitesi, gene devlet üniversitesi Virginia'da. Oradan kabul almıştı ama burs alamamıştı. Ve oraya gitmeyi de çok istiyordu. Liberal Arts bölümünde okuyacaktı ama tabii burs alamadığı için, yani ailesi o sırada Türkiye'den yeni geldiği için okulu karşılama noktasında zorlanıyordu. Biz de onunla oturup nasıl yapabiliriz diye rektöre kadar herkese e-mail atalım dedik. Yani hani ya ben işte Türkiye'ye yeni geldim, bir sene içerisinde İngilizcemi hallettim, buradaki okul sistemine alıştım. Yani bütün geçirdiğin o zorlukları anlat falan diye. Hani biz 100 tane e-mail atalım, 100 tane kapıyı çalalım, bir tanesi mutlaka cevap verir diye o niyetle başlamıştı. Ondan sonra işte o böyle yaptı. Ondan sonra okula başladı ama alamamıştı yani. O sırada biz işte taşındık. Yani o Haziran ayında taşınmıştık. Ağustos'ta ben buraya gelmiştim. Bir gün araba sürüyordum. Telefon geldi. İşte bu öğrencim aradı. İşte Emin hocam üniversiteden bana tam burs kabul verdi. Üniversite başlayalı da bir hafta olacak. Yani bir hafta sonra okullar başlayacak ve işte okula başlıyorum falan deyip. Araba sürerken tüylerim diken diken olmuştu. Şimdi ben de öyle oldum inanın. Bir anda benim de tüylerim diken diken oldu. Yani Amerika'da gerçekten bir şeyi çok istiyorsanız, dediğim gibi yani her türlü kapıyı çalıp çok karşınıza çok güzel imkanlar çıkabiliyor. Ben bunu işte 25 senelik hayatımda her türlü alanda gördüm. Yani sadece hani öğrencilik, yani iş hayatında değil. Bir şeyi gerçekten azimle istiyorsanız, çalışıyorsanız size yardım edeceksiniz. Kapılar mutlaka açılıyor. Evet, doğru. Şimdi Türkiye'den gelen sorulardan bir tanesinde biz bunu ne kadar cevaplayabiliriz bilmiyorum ama diyorlar ki yani üniversite okumak için Amerika'yı mı zorlayalım, Avrupa'nın kapılarını mı zorlayalım diyorlar. Siz buna bir yorum yapabilir misiniz? Bana sıklıkla geliyor ama ben hani Avrupa'da yaşamadım. Yani tecrübem Amerika üzerinde olduğu için çok bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi olmadığımda fikir sahibi hiç değil. O yüzden aslında ben buna benzer bir yayın da belki Almanya'da ya da Avrupa'daki eğitimci bir arkadaş da belki o bizim konuda da. Yani ben hani bilgi sahibi değilim. Ama şunu söyleyeyim. Hani Türkiye'den mezun olduğumda ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bizim mühendislik okuduk. 50 kişilik sınıf mevcudumuz vardı. Yani 25'imiz mezun olur olmaz hemen o yaz Amerika'ya gelmiştik yüksek lisans yapmaya. Yani hani hala şartlar değişmiş midir bilmiyorum ama yani hani eğitim konusunda Amerika dünyanın hala en önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Yani herkesin Amerika'ya gelip yani yüksek lisans ya da doktora burada yapmak istiyor diyebilirim. Bunun sadece hani akademiye yönü var. Ayrıca hani iş sektörü de biliyorsunuz çok dünyanın en büyük firmaları. Amazon, Google, Apple, Tesla gibi yani böyle teknoloji alanında özellikle dünya devleri diyeceğimiz hani kampanyalar, şirketler burada olduğu için buradaki üniversitelerden o tür şirketlere gitmek çok daha kolay oluyor diyebilirim. Doğru. Ben Amerika'da üniversite okumadım ama yaşım çok geçmişti üniversite okumak için. Fakat ilk geldiğim yıl 6 ay boyunca burada Blacksburg şehri var. Siz çok iyi bilirsiniz. Çok defa da gittiniz zaten oraya. Virginia Tech Üniversitesi var. Onun English Language and Culture diye bir yeri var. İngilizce öğrettikleri. Oraya katıldım. Dolayısıyla da bana bir üniversite kartı vermişlerdi. Üniversitenin her yerine girip çıkabiliyordum. Yani gördüğüm de oydu. Dünyanın her yerinden, Orta Doğu ülkelerinden Uzak Doğu'ya, Güney Amerika'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinden insanlar burada üniversite okumak için geliyorlar. Hala yani bulunduğumuz gün itibariyle Amerika'daki eğitim sistemi dünyanın en iyi eğitimlerinin verildiği yerlerden bir tanesi diyebiliriz. Yani birincisidir ama tabii İngiltere, Almanya gibi ülkelerde de çok iyi üniversiteler var.
Onlar da kendi alanlarında önemli. Fakat dediğiniz gibi sadece üniversite değil, aynı zamanda da bulunduğunuz teritori anlamında da önemli. Yani şey olarak yani hani mutlaka hani İngiltere'de, Almanya'da da çok güzel üniversiteler vardır. Hani miktarını da bilmiyorum oraları ama Amerika'nın en güzel özelliği hangi eyalete giderseniz gidin. İşte Virginia dedik, Texas dedik. En az böyle belki ilk 100'e girecek yani hani dünya çapında, Amerika çapında çok top notch üniversiteleri var. Yani hani bizim şimdi ben Texas'tayım. Bir Rice Üniversitesi var burada. Yani muazzam bir üniversite. Aynı şekilde University of Texas Devlet Üniversitesi UT diye söylediğimiz Virginia Tech, University of Virginia, William and Mary, hemen DC tarafında Georgetown. Yani çok harika. Yani hemen hemen her state'te o kadar çok üniversite var ki yani imkan çok o manada söylüyorum yani. Evet. Biri olmaz diğer bunu alabiliyorsunuz yani. Bir de Amerika'da üniversite eğitimi yani pek çok tartışmayı bir kenara bırakıyorum. Üniversite eğitimi ortamına girdiğiniz o 3-4 yıl boyunca size çok ciddi bir aynı zamanda network ve bir dünya görüşü de sağlıyor. Bu anlamda da Amerikan üniversitelerinin yani popülerliğini göz ardı edemeyiz. Kesinlikle. Peki şimdi sorulardan bir tanesi diyor ki üniversite okurken de yani birinci, ikinci ya da üçüncü sınıftayken de yine oradan bu tarafa geçiş yapma imkanları olabiliyor mu diyor. Aynen. Transfer diyoruz biz buna. Transfer öğrenciler diyoruz. Aynı şekilde transfer olabiliyor. Bu Amerika içindeki bir üniversiteden bir üniversite yapabildiğiniz gibi yurt dışındaki bir üniversiteden buraya da transfer oluyor. Hatta ben şu anda bir öğrenciye yardımda bulunuyorum. Türkiye'de Sabancı Üniversitesi'nde okuyor. Ailesi Amerika'ya taşınıyor aile birleşiminden dolayı. Bu da ailesiyle beraber yaşamak için öğrenci. Buradaki üniversitelere başvuruyor ve şu anda ve hatta yıl ortasında yani Ocak ayında buradaki bir üniversiteden kaldığı yerden devam etme imkan doğmuş oluyor öğrenci için yani. Harika. Yani peki, normal şey gibi. Peki şimdi diyor ki göçmenler hangi durumlarda okula gidebilir? Bu örnekten de yola çıkarak yani Amerika'ya göçmen olarak gelmişsiniz. Hemen okula gidebiliyor musunuz? Böyle size kapılar açık mı, kapalı mı? Şartları nedir? Evet. Bir kere Amerika'da yani K-12 dediğimiz yani ana sınıfından 12. sınıfa kadar eğitim zorunlu. Dolayısıyla göçmen statünüz ne olursa olsun Amerikan vatandaşı olun ya da olmayın herhangi bir Amerika devlet okulu size kayıt yaptırmak zorunda. Yani sizin hani sosyal güvenlik numaranız olsun ya da olmasın. Burada oturum hakkınız yani oturum izniniz olsun ya da olmasın. Amerika'da yaşıyorsanız ve siz dediğim gibi yani hani 5. yaşından 17. yaşa kadar bir yaş dilimindeyseniz buradaki herhangi bir lise ya ortaokul ya da ilkokulda otomatik olarak sizi kabul etmek zorundalar. Yani o yüzden bunun hiçbir çok şeysi yok. Yani çok straightforward yani. Başlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde üniversiteye de başvurabilirsiniz. Vatandaşlığınızın olması gerekmiyor. Burada az önce bahsetmedik aslında ama önemli bir aslında tabir var. Residency dediğimiz bir tabir var. Yani ben eğer Texas'ta oturuyorsam, Virginia'daki bir okula başvuruyorsam şayet ben out of state öğrenci olarak addediliyorum. Yani Virginia oturumum olmadığı için sanki bir international öğrencisiymişim gibi. Yani bu üniversite kayıt ücretleri, tuition'lar hemen hemen 2 kat daha fazlaya çıkıyor. O yüzden hani eğer siz bir state'de yaklaşık 12 aydan ya da bir yıldan fazla kalıyorsanız o eyalette hani eğitim hakkı adına söylüyorum oturumunuzu tamamlamış oluyorsunuz aslında. O yüzden oradaki üniversitelere de başvurup normal hani bir Amerikalı öğrenci gibi üniversite kayıt ücreti ödüyorsunuz. Eğer hani dediğim gibi eğer hani sosyal güvenlik numaranız yoksa bazı burslara ya da bazı böyle financial aid imkanlarınıza başvuramayabilirsiniz ama bu da çok limitli. Yani özet olarak göçmen ailelerin buradaki üniversitelerde, buradaki liselerde okumaması için hiçbir neden yok. Öyle söyleyeyim yani. Okay. Herhangi bir yol yapıyorlarsa tanıdıkları bir eğitimciye danışıp nasıl bir yol izlemeleri gerektiklerini mutlaka sormaları, danışmaları lazım yani. Evet ben bunu yaşayarak gördüm. Buraya geldiğimde küçük kızım 3. sınıfa gidiyor. 3. sınıfa başlayacaktı. Hiç İngilizce yok tabii yani. İngilizce yok derken Türkiye'deki işte okuduğu okulda ne kadar öğrendiyse o kadarcık İngilizcesi var. Ben elinden tuttum, okula götürdüm. Tabii dediğiniz gibi okul hemen şey yaptı. Sadece aşılar vesaire bu tarz bazı teknik bilgiler var. Onları sordular. O eksikleri, gedikleri yapılmamız gerektiğini söylediler. Onları falan yaptık. Dediler tamam. Adresiniz neresi? Adresimiz burası. O zaman sizin evinize
Gitmeniz gereken okul burası dediler. Sonra bizi okula gönderdiler. Okula gittim. Okula gider gitmez okulda zaten dosyamızla beraber gidiyoruz. Ya da dosyayı onlar mı göndermişti hatırlamıyorum. Yani bir dosyanız oluyor. O dosyayı aldılar ellerine. Dediler tamam gel seni hemen okula kaydediyoruz. Sınıfına da götürüyoruz. Sınıfa beraber götürebilirsiniz dediler bana. Ben de aldım kızım elinden tuttum. Sınıfa götürdüm. Öğretmeniyle tanışıyoruz. Öğretmenine dedim ki biz geldik bu okula kaydolacağız. Hiç dedim ama İngilizcesi yok yani nasıl yapacaksınız dedim. Öğretmen dedi ki benim de Türkçem yok nasılsa merak etmeyin dedi. Burada beraber öğreniriz. ESL mi deniyordu o sınıflara? Evet. English as a second language. ESL dedikleri sınıflar var. Oraya biz yardımcı olacağız dedi. Sonra gerçekten özellikle 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye kadar belki olabilir. Yaşındaki çocuklar yani abartmayayım ama 4-5 ayda herhalde İngilizce işini artık çözmüş oluyorlar yani. O yaşlarda kesinlikle. Biraz İngilizce ben de öğrenmek isterdim işin doğrusu. 45'ten sonra öğrenmeye başlayınca yırtınıyoruz. Yani özellikle öğrenciler yani ilkokul yaşındaki küçük öğrenciler gelmişse Amerika'ya yani okul sistemine buradan girmişlerse native dediğimiz yani hani konuşma aksanları bile olmuyor yani. Hani İngilizceleri muazzam bir İngilizce şey oluyor. Ben buradaki Türk ailelere şöyle biraz takılıyorum. Ya onlar çünkü çok endişeleniyorlar. Ya İngilizce hiç bilmiyor, İngilizceyi nasıl öğrenecek, nasıl yapacak falan böyle kaygı duyuyor. Ne diyorum sizin asıl kaygı duymanız ya Türkçeyi unutacak mı, Türkçesi nasıl olacak falan deyip hani siz aslında o yöne odaklanmanız lazım. Çünkü İngilizceyi her halükarda okula başladıktan sonra birkaç sene içerisinde çok güzel bir şekilde hallediyorlar. O yüzden herhangi bir problem olmuyor. Evet şimdi aslında çok soru var önümde duruyor bir sürü akıyor fakat ben özellikle programı çok uzatmak istemiyorum Emin Bey. Şimdi kabaca yani Türkiye'den üniversitede burada okuyabilirler mi? Evet okuyabilirler ama kendine ait şartları var ve her şeyden önce bütün olay kendinize düşüyor. İlk önce yapmanız gereken sizin konuşmanızdan da anladığım benim de zaten hayata bakışım buradaki gördüklerimden o. Ne yapıp edip İngilizcenizi geliştirin. Ne yapıp edip yani ne yapacaksanız yapın başka bir yerde ama İngilizcenizi geliştirin derim ben. Yani Türkiye'de herhangi bir üniversitede okuyor olabilirsiniz. Gidip Niğde'de de okuyor olabilirsiniz ama yapabildiğiniz kadar İngilizcenizi geliştirin. Bir gün eğer yurt dışında yaşamayı düşünüyorsanız derim. Sonra yaptığınız neyse orada mutlaka iyi olmaya çalışın. Yani şunu bilelim ve kabul edelim ki dünyada herkes daha böyle hem eğitim seviyesi hem de katkısı fazla olabilecek insanları tercih ediyor. O yüzden o tercihe göre kendinizi yetiştirmeniz ve yetişen insanın da kapıları açmasının çok daha kolay olduğunu dünyanın her yerinde bunu görebiliyoruz. Avrupa mı Amerika mı dersek bu tercihe göre değişebilir. Bir taraftan da Türkiye'nin bulunduğu siyasi şartlar itibariyle vizeler falan çok sorunlu olmaya başladı biliyorsunuz. İnsanlar belki biraz daha kolay vize alabilecekleri için Avrupa'ya gidiyor olabilirler. Ama bu tercih de o da başka bir konu. Bu artık eğitim mevzusunun dışında başka siyasi konular ve yorumlara giriyor. Şimdi lütfen sizler de eğer bunun dışında sorularınız varsa yorumlar bölümüne yazın. O yazdığınız yerden biz onları derleyip toparlarız. Belki kabul ederse Emin Bey sonra bir daha bir yayın yaparız. Olur mu Emin Bey? Her zaman Metin Bey, her zaman. Çok teşekkür ederim. Böyle çok hemen telefon açtığımızda da elbette ki nasıl derseniz yaparız dediniz. Ondan da çok mutlu ve mesut olduk. Tekrar çok teşekkürler Emin Bey. Ben teşekkür ederim. Güzel bir konuşma oldu. Ben de çok. Pekala. Keyif aldım. Teşekkür ederim. Ben de öyle. Teşekkürler. Görüşmek üzere Emin Bey. İyi günler. İyi çalışmalar Metin. Sağ olun. Evet, bugünkü yayınımızda Emin Çavuşoğlu konuğumuzdu. Amerika'daki eğitim imkanlarına şöyle bir kabaca göz attık. Belki bir 30 dakika civarında bir yayın yaptık. Bundan sonra da yine Amerika'da gördüğümüz, bildiğimiz konuları sizin öğrenmek istediğiniz çerçevede yayınlar yapmaya YouTube kanalında devam edeceğiz. Lütfen yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım ve mümkünse de paylaşmayı ihmal etmeyelim. Sonrasında Amerika'da ev nasıl alınır, sonrasındaki Amerika'da sağlık sistemleri nasıl çalışıyor gibi konular var. Bir sürü böyle insanların merak ettikleri. Bunları da belki uzmanlarıyla konuşmaya çalışacağız. Tekrar teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.